Kahve kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik Urla'ya bağlı Kadıovacık mahallesine. Giriş yaptık. Birkaç tane ev geçtik. İlerliyoruz. Aracımızı park edip gezeceğiz. Önce aracımızı park edecek bir yer bulacağız. Evet, şöyle ilerliyoruz tabii ki. Çünkü daha çok aşağılardayız. Merkezi noktasını bir bulalım. Galiba burası kahve var. Evet, burada park edecek bir yer bulalım öncelikle. Evet, geldik, tam merkezindeyiz. Şurada bir market var. Hemen hem manav hem market. Evet, şurası meydanı ve hemen şurada da şirin bir kahvesi var arkadaşlar. Şurada cami. Cami de hemen arkasında, bakın. Şu ağacın arkası. Minaresini de gösterelim. Hemen yanımızda. Şöyle yukarıya doğru evlere gidiyor. Birazdan biraz daha gezeceğiz. Şu manzara çok hoşuma gitti. Şu görüntü hakikaten harika. Değil mi? Görüntü muhteşem. Evet, bu tarafta yine esnafları var. Yukarıya doğru çocuk park alanları ve evler devam ediyor. Biz şu istikametten geliyoruz arkadaşlar. Evet, burada da taş evleri görmek mümkün. Evet arkadaşlar, hemen yanımızda şirin bir kahve var demiştik. Buradaki insanlara sorduk, bize bilgi verebilir misiniz diye. Evet, sorduk. Çok teşekkür ederiz. Onlar da güler yüzle tabii ki bilgi veririz dediler. Evet, isim nedir? İbrahim Çağan. Kadıovacık köy muhtarının abisiyim zaten. Oo, biz çok güzel yere gelmişiz o zaman. Evet. Peki köyümüzle ilgili bize neler anlatırsınız? Nasıl bir köy burası? Geçim kaynakları nedir? Köyümüz çok güzel. Gördüğünüz gibi yani bu civardaki köylerin içinde en serini. Yüksek olduğu için. Köyümüzün belediye otobüsleri var. Evet. Sağlık ocağı Uzunkuyu köyünde var. Bütün köyler toplanıyor. Burada sağlık ocağı yok mu o zaman? Köyün içinde yok. Anaokulu da kendimiz yaptırıyoruz şu anda. Ayda bir gelip burada iş yapıyorlar. Ayda bir doktor geliyor, evet. Ama her günü yok. Her gün yok. Peki Gerektiği zaman biz gidiyoruz. söylediğiniz yer buraya ne kadar mesafede? 8 kilometre. 8 kilometre. Peki kendi aracı olmayan nasıl gidebiliyor oraya? Kendi araçlarımızda. Kendi aracı olmayan ne yapıyor? Ya belediyeler. Otobüs dolmuş var mı? Belediye urdu yani o önünden Geliyor. geçiyor. Belediye imkanı var Dolmuş yani. yok. Dolmuş yok. Köyünde hiç çalışan dolmuş yok. Peki, Belediye otobüsü önünden belediye- geçiyor. Ondan da gidip gelebilir. Buraya otobüs geliyor. Uzunkuyu da aynı urduyor. Güzel. O köyden geçiyor. Otobüs Urla'dan mı geliyor buraya? Urla'da. Geçim kaynağımız nedir bu? Geneli zeytin. Zeytin. Bamya, bölürce, kavun falan da ekiliyor ama fazla yani köyümüz susuz tarımda. olmadı. Zaten. Çok fazla yok. Ama O yüzden. zeytinyağı çok güzel. Buranın zeytinyağı. Aynen. Zeytinyağı çok güzel. Ve gençler çalışıyorlar zaten. Pınar çiftlikleri var. Güncel sitesi, bu eski milletvekilleri sitesi var Ildır tarafında. Gençler hepsi oralarda. Ildır ne kadar buraya mesafe? 9 kilometre ilk çay ağzı yani. Köyün içi, Ildır köyünün içi 10 kilometre. 10 kilometre. En yakın nereye burası? Yani şimdi Çeşme ile Uğra'nın ortası burası. O tam 25. ortayı. İkisine de 25 kilometre mi? Uğra'ya bağlıyız ama ikisinin Evet. ortasındayız. İkisinin ortası. Güzel yerdesiniz ama. Evet, çok Ortamınız güzel. çok güzel. Evet. Havası çok güzel. Zaten bak kahvede de görebilirsiniz. Karbon ayak izi olarak da dünyada ikinci seçilen
bir yer burası. Biri İtalya'da, diğeri de bu köyde. Ne olarak? Karbon ayak. Öyle mi? Karbon Oksijen salımı az olarak. az oldu. Anladım. Yani buranın oksijeni en yüksek Evet. yer diyorsunuz. Güzel bilgiler. Evet. Peki burada burası göç alıyor mu? Dışarıdan göç aldı mı şu an? Yani şöyle hiç yoktu 3-5 yıl öncesine kadar. Hı hı. Şimdi kiracı falan var tabii. Pandemiden sonra arttı bu değil mi? Ufak tefek konteynerler yapıldı tabii. Heh. Yani Araziler alındı, evler yapıldı değil mi? Satılıyor mu burada dışarıya? Bazı köylerde diyorlar ki biz dışarıdaki kimseye ev satmayız, arazi köyün satmayız. içinde zaten bizim de yok hiç satılmış yer. Yok. Bu köyün içinde hiçbir tane yabancı da ev yok. He. Yani arazi satılıyor yani. Ha, Arazi alan var ama. evet. Evet, merkezi noktada yok diyorsunuz. Yok, Dışarıdan alan yok. var. Aynen. Ama gençler Yani burada şöyle, mı? satmak Yanımızda bir genç var. Demiyorum bir şey. Ama gençliğin geneli burada durabiliyor mu yoksa göçler mi? Şimdi eskiden bizim gençlik zamanımızda buradan herkes İzmir'e gitmek istiyordu. Evet. Şimdi İzmir'dekilerin hepsi buraya gelmek istiyor. Buraya Ben 7 gelmeye... yıl boyunca İzmir'de yaşamıştım. Geçen sene buraya geldim. Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada kendi bağım, bahçem. Arazileri çok. Öyle mi? Şimdi artık geri döndünüz. Artık buradayım. Çok güzel. O zaman gençliğin geri dönmesine çok sevindik. Tabii ki gençlik mutlaka kendi köyüne gitmeli. Hep bunu söyledik yıllarca. Bunu duymaktan da çok mutlu olduk. Bu arada bize verdiğiniz bilgiler için de size ayrıca teşekkür Buranın ediyorum. yerleşik halkı Yörük mü? Evet. Yörük Şimdi genel. yörük festivalleri yapılıyor zaten. Ha, evet. Birçok köyde var bu. Doğru, sizde de mi var? Çadırımız var şurada. Bizde var. Bak şöyle Nerede? gezebilirsiniz. Yörük. Biraz sonra bir kız var çalışan burada gelecek kendisi. Ha şu mu? İsterseniz çekebilirsiniz. Çok güzel bir şey Çekelim. yaptı. İzin varsa çekeriz tabii ki. Tamam. Ha. Tamam. Evet arkadaşlar, hala meydandayız. Kahvede sohbetimizi yaptık. Şimdi evet, burada ve orada, evet şurada da bir sebze meyve satıcısı var. Burada dediler ki bir çekin. Kendilerine teşekkür ediyoruz öncelikle. Burası neymiş? Kadıovacık Yörük Obası'ymış. Arkadaşlar şöyle bir giriş bizi karşılıyor. Şu keyifli manzara demiştim ya size. Şu keyifli manzaranın hemen yanı burası. Evet, girişi çok şirin. Şimdi buradan içeriye giriyoruz. Evet, şu şirin bir kapıdan giriyoruz. Neler varmış ona bakıyoruz. Silahları. Tabi bu temsili bir silah arkadaşlar. Yine eski tarihi silahlar. Şimdi bunların anlam ve manasını soracağız tabii ki. Muhtemel bunu eskiden kullandıkları bir değil mi silahtı? Evet, silahlar. Evet, sizi dinleyeceğiz şimdi. Evet, Buyurun. Burası Kadıovacık Yörük Obası. Evet. Yarımada Yörükler Derneği. Bu silahlar dedelerimizden kalan savaşlarda o zaman toplanıyormuş yani askeri silahları. Dedelerimiz bunları taşların arasına sokmuş. Oradan dedelerimizden kalan bir mirasımız. Şu ütümüz mesela 100 yıllık bir Pardon, ütü. avcılık mı yapıyorlarmış? Yok, avcılık değil. O zaman savaştan kalan dedelerimizi Savaşta kullanmışlar. kullandıkları dedelerimizin silahları. Ülkeyi kurtarmak adına mücadele verdikleri silahlar arkadaşlar. Ütümüz 100 yıllık. Wow. Evet, kömür ütüsü. Şu ütüyü göstereceğim, 100 yıllık arkadaşlar. Kömür ütüsü, ilginç. Gerçekten çok güzel bir alan. Onun resmi. Evet, bu kimmiş dediniz? Bu eski köyümüzün eski bir büyüğü. İlk yerleşenlerden, Evet, ilk yerleşenlerden. muhtemel, evet. Büyüklerimiz. Onlardan birisi. Evet. Şu 80 yaşında bir teyzemizin köyden yine çeyiz heybesi.
Çeyiz sevgisi şu. Evet, bunlar kıymetli şeyler tabii ki. Eski tip Evet, diş makinesi. Tabii çeyiz gelin olurken çeyizini verecekler işte içine atıyla koyarak. Peki burada neler yapıyoruz? Hani Burada arkada yörük çadırımız var. onu görelim o zaman. Evet, onu ben diğer tarafta açayım. Evet, hemen içeride tanıtımı yaptık. Buradan arka kapıdan başka bir giriş var. Evet, çadırın girişi. Şuradan gireceğim arkadaşlar. Merdivenlerden ayakkabımızı çıkarıyoruz. Giriyoruz ama başka bir girişi daha var. Şuradan girişi var. Biz şu taraftan girdik. Müze gibi olan alandan geldik. Evet. Çadırın içi bu şekilde. Harika bir görüntü. Görüntü çok güzel ama. Yok bu yıl. Mayıs ayında. Öyle mi? Ha yeni daha. Evet. Oldukça büyük bir alan. Yerler çok güzel döşenmiş. Bir başka hoş. İşte buradan o dediğim güzel manzaralı alanı da seyredebiliyorsunuz. Buradan oturduğunuz yerden keyifle seyredebilirsiniz. Peki buraya gelen insanlar, vatandaşın biri geldi geziyor. Buraya gelip oturabiliyor mu? Tabii Açıyor ki, musunuz tabii yoksa ki yok, festivallerde açıyorum. mi? Yok, açıyorum. Zaten kültürel amaçlı açıldı. İçinde 24 tane Oğuz bayrağımız var. Yani çay kahve ikram ediyoruz. Burada. Evet, bu misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yani gezi kültürel amaçlı. Buraya gelen bir şeyler de yiyip içebiliyor mu? Var mı öyle şey? Yemek olarak yok şu an ama Heh. ileride düşünüyoruz. Hani bazı yerlerde gözleme, börek, Evet, şu bu öyle yapılıyor. planlarımız var ama şu an için daha başlamadık. Yeni başladık aslında. Tabii yeni, yani daha Mayıs'ta açılış oldu. Hayırlı olsun Yeni diyelim. başladık. İnşallah zamanla Zamanla olacak. Evet, mutlaka bu tarafa gelenler buraya uğrasın diyoruz. Güler yüzle karşılanacaksınız. Şu hoş ortamın keyfine varacaksınız arkadaşlar. bundan 24 tane Oğuz bayrağı. Yani Evet arkadaşlar, şu gösterdiklerim 24 tane Oğuz bayrağıymış. Yani yörüklerin bizimki araştırmamıza göre kayıyor. Burası, evet. tam anlatan bir ortam. Evet. Bunlar bizim büyüklerimiz, rahmetli dedelerimiz, eskiye dayalı işte yörük büyüklerimiz. Evet. Hepsini rahmetli anıyorum. Eskiden böyle bir çadırda yaşıyorlarmış. Evet, eskiler böyle. Onun için bu çadırı yapıyoruz değil mi? Evet, kışın tabii yani barınmak için, yaşamak için bu şekilde. Biz de bu kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz. Onun için Onun için de bu şekilde bir yörük çadırı açtık. tam tekmil bayraklarıyla Evet, beraber. 4 tane Oğuz boylarının bayraklarıyla derneğimiz kurdu. Yarımada Yörükler Derneği diye. Hayırlı olsun. Teşekkür Evet, ederim. gelenler böyle güzel bir ortamla karşılaşacak diyelim ve mutlaka herkesi de buraya bekliyoruz. Öyle değil mi? Evet. Evet. Onlar da komşu ülkelerimiz Evet. diye bayraklarımız var. Şu mavi buranın. Mavi. Evet. Şu mu? Evet, bu Oğuz boyu bayrağı bizim. Buranın. Kayı, evet. Her biri Denizli tarafındaydı. Aşağı bayağı çok var. Şanlıurfa'da. Öyle mi? Böyle biliyorum. her biri Taraflarda da var. bir boyun değil mi? Evet, her biri bir Oğuz. Burası boyunun- sizin. Evet. Kayı bizim. Bunların da anlamlarını biliyorsunuz. Araştırarak bunu yaptınız. Tabii ki. Çok güzel. Şu kıyafetlerimiz 100 yıllık işte dedelerimizin kıyafetleri. Bunları Bergama'dan, Yörük derneklerimizden hediye olarak Getirdiler. kimisini Evet. ücretli olarak aldık. Arkadaşlar, yani çadırda yaşamın olduğu süreçlerde giyilen kıyafetlermiş. Bunlar oldukça eski, tarihi 50-100 yıllık
kıyafetler, 50-100 yıllık heybeler, tamamıyla o dönemi, o süreci anlatan ne varsa mümkün mertebe hepsini buraya biriktirip yerleştirmeye çalışmışlar. Çok da güzel yapmışlar bu kadar kısa sürede. Evet arkadaşlar, buraya gelip gezmek için bir ücret ödemiyorsunuz. Onu da sorduk. Ücret ödemesi yok. Bunlar da zaten çadırın derneğine gidiyor. Tezgah var şu an. Damat Evet, yeri çıktı. Kadıovacık Köyü üretici pazarı alanı şurası imiş arkadaşlar. Ama şu an 2 tezgah görebiliyoruz bu pazar alanında. Bazı yerlerde belli saatlerde, belli günlerde olmakla beraber, ama burada her an bu pazarı kurabiliyorsunuz. Yani yol kenarlarında olduğu için burada mesela yol geçişleri sağlanabiliyor. Buradan istediğiniz gibi gidip gelebiliyorsunuz. İnsanlar şöyle kenarlarda tezgahlarını kurdukları için sakınca doğurmadığından gün içerisinde de tezgahlarını kurabiliyorlar. Evet arkadaşlar, bir kardeşimiz dedi ki şu tezgahı bir çek. Tamamıyla organik ürünler dedi. Kendisi üretmiş, hiçbir katkı maddesi olmayan ürünlerdendi. Bu tarafa gelirseniz zaten ana cadde üzeri şu yol sizi Ildır'a götürüyor. Bu taraf Barbaros Köyü'nden geliyorsunuz zaten. Şuradan, evet, Barbaros Köyü'nden geliyorsunuz ve buradan da Ildır'a gidiyorsunuz. Ildır'a gidiş yolunda hemen solda üretici pazarı mutlaka görürsünüz. Burada ilaçsız üretilmiş olan ürünler mevcut. Atalık tohumdan arkadaşlar. Çekirdeğini kendimiz ekiyor hani ocağa, oradan söküp alır. Evet. Tam meydandayız arkadaşlar. Şöyle daracık bir yol gidiyor. Ama şurada bir ev yıkıldı, yıkılacak duruyor. Oraya fazla ilerlemeyeceğim. Bu evler onarımdan geçirilmiş. Çok da güzel olmuşlar. Peyderpey soldaki ev sanki yan yatıyormuş gibi geldi. Evet, daracık yol ve taş evler var. Taş evler peyderpey onarılıyor. Muhtemel kendi sahipleri tarafından onarımdan geçiriliyor. Çünkü meydanda, şu alanda dışarıdan gelen yok diyorlar. Duydunuz zaten. Şurada onarımdan geçirilmiş taş evler. Buralar dükkan olacak gibi. Öyle ayarlanmış. Böyle öğlen saatleri son derece sıcak. Kahvede insanları bulduk. Tabii ki aşırı sessizlik yok. Dediğim gibi öğlen saatleri. Evet, şöyle çok dar, ancak bir insanın ya da en fazla bisikletin girebileceği yerlerde var. Gördüğünüz gibi bu yol tamamıyla böyle ilerliyor. Evet. Şurada bahçeli şirin evler var tabii ki. Böyle devam ediyor. Aşağı doğru gidebiliyoruz. Şuradan görüntü, manzara hakikaten çok keyifli. Çok güzel bir alan.
Evet, ancak bir araçlık bir yol. İki araç yan yana geçemez. Şurada bir avlu içerisinde, bir bahçe içerisinde iki ev gördüm. Detayını çekmek istemedim, özel mülk. Her zaman böyle denk gelmiyor. Yani bir alanda 2-3 ev olmuyor. Şöyle yine son derece hoş bir alan arkadaşlar. Çok sıcacık, samimi bir alan gibi geliyor insana. Genelde burada motor çok yaygın. Evet, burada motorlu araç çok yaygın ki zaten yolları ancak motorlu araçlara göre olan bir yol. Evet, yine asmaları görüyoruz. Çok şirin, salkım salkım. Allah sahibinin içine sindirsin diyelim. Ağız tadıyla yesinler. Evet, şirin ortamları seyrederek iniyoruz. Çok şirin, çok sevimli ortamlar. Evet, şu alandan baktığımızda bakın, peyderpey araziler alınmış. Beyefendinin dediği gibi aşağı yollarda araziler dışarıdan gelenler tarafından alınıp evler yapılıp yaşam alanlarına dönüştürülebiliyor dedi. Ama merkezi noktalarda böyle bir şey yok. Merkezi noktalarda tamamıyla görüyorsunuz. Merkezi noktalarda tamamıyla köyün yerleşik insanları var. Ama dışarılarda, şu tarz alanlarda dışarıdan gelenler var dediler. Ve evet, gördüğünüz gibi kış hazırlığı başlamış. Tabii ki böyle ortamlarda bu hazırlıklar çok daha kolay, çok daha rahat oluyor. Evet, doğanın sesi hakim. Duyuyorsunuz. Evet, doğa ses veriyor bize. Doğa sesleniyor. Buradayım diyor. Gerçekten burası çok güzel. Çok beğendim. Ne diyebilirim? Buralarda yaşayanların Allah içine sindirsin. Şöyle devam ediyor yol. Evet, şu alanı şöyle arka tarafları çektim. Oradan geliyorum arkadaşlar. Şu alandan gelmiştik zaten, merkezden. Şöyle devam edelim. Şirin yerleri çekerek devam ettiğimizde gerçekten hoş alanlardan geçiyoruz. Evet, biraz bakıma ihtiyacı var ama çok şirin. Allah sahibinin içine sindirsin. Hemen cami zaten. Bakın şurada kahve vardı. Sohbet ettiğimiz kahve. Hemen arkasında cami var. Ve şöyle biraz daha ilerleyelim bakalım. Buralarda neler göreceğiz. İlginç, bakın. Burada da caminin hemen yanı mezarlık arkadaşlar. Allah rahmet etsin. Yattıkları yer nur
Mekanları cennet olsun diyelim. Sağ tarafımız hem cami hem mezarlık. Sol tarafımızda tamamıyla evler. Evet. Yol böyle ilerliyor. 2 katlı, 3 katlı evler var ama bu alan geniş. Az önce gezdiğimiz yerler çok dar alanlardı. En geniş alanından ancak bir araç geçebiliyordu. Aziz Allah. Ama bu alan çok geniş. Evet. Evet. Cuma selası okunuyor arkadaşlar. Ve burası oldukça yokuşlu tabii. Şöyle yine evlere doğru gidilebildiği gibi yine böyle tek katlı, 2 katlı, genellikle 2 ve 3 katlı, nadiren tek katlı evlerin olduğu alanlardayız arkadaşlar. Şurası ana caddeye bakın. Şuradan indiğimizde, şu yoldan indiğimizde ana caddeye çıkarıyor yol bizi. Evet, Ildır'a doğru gidiliyor bu yoldan. Ha evet, şurada da bakın halı sahaları var gibi görünüyor. Evet öyle. Hemen şurada bakın. Evet. Caminin yan sokağından inerken meydanın görünüşü ne kadar hoş değil mi? Şuradan şu alanın manzarası harika. Çok hoşuma gitti. Birlikte seyrederek aşağıya inelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Ildır'dan çıkışa, pardon, Kadıovacık'tan çıkıyoruz. Hemen solumuzda çocuk park alanı, sağımızda da büyük araziler içerisinde yapılmış olan ve yapılmakta olan evler var. Sağlı sollu şu anda yeni binalardan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi büyük araziler içerisindeki peyderpey yapılan evlerden geçiyoruz.